Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden cumartesi, ayın 9'u, Kasım ayındayız, 2024 yılındayız. Arkadaşlar yine tekrar haberimiz, bir gurbetçinin başına bakın Türkiye'de neler gelmiş. Diş sorunu olduğu için Türkiye'ye gidiyor, ana vatanına gidiyor dişlerini yaptırmak için. Bakın arkadaşlar, sonuna kadar bakın, her şeyi sizler de öğrenin. Sizin de başınıza böyle şeyler gelmesin. Sizin de başınıza böyle şeyler geldiyse, Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, Avustralya'da olsun, Türkiye'de olsun, nerede olursa olsun, Sıla yolunda Türkiye'ye giderken veyahut da gelirken başınıza özel bir şey geldiyse, bunu da insanlarımıza duyurmak istiyorsanız, sizlere bu konuda tabii ki yardımcı olabilirim. Beraber şöyle kısacık bir 8-10 dakikalık video yaparak, beraber yaparak, istemiyorsanız bana anlatırsınız, ben yalnız da yaparım. Böylece vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, gurbetçilerimize, Türkiye'deki vatandaşlarımıza da duyurmuş oluruz. Onlara da böyle bir dikkat edin mesajı vermiş oluruz. Arkadaşlar, fazla uzatmadan hemen videoma giriş yapıyorum. İsviçre menşeli implant yaptırdığını sanan gurbetçiye şok. Türkiye'ye diş tedavisi için giden gurbetçiye sahte implant şoku. Fransa'dan diş yaptırmak için Afyonkarahisar'a gelen 60 yaşındaki kadın 3 ay boyunca devam eden tedavisinin ardından gittiği bir başka diş doktorunda ağzına takılan dişlerin İsviçre değil Türk menşeli olduğunu öğrenince adeta hayatının şokunu yaşadı. Fransa'dan diş yaptırmak için Afyonkarahisar'a giden 60 yaşındaki kadın 3 ay süren tedavisinin ardından Fransa'ya döndü. Arkadaşlar, bu tedavi 3 ay sürüyor. Yani 3 ay az bir vakit değil. Buna vakit lazım ve nakit lazım. 3 ay, çünkü Türkiye'desin ve çalışamıyorsun. Ağrıları devam ettiği için birkaç diş doktoruna gitti ama çare bulamayınca yine Türkiye'ye giderek farklı bir diş doktorunda muayene oldu. Ağzına takılan dişlerin İsviçre değil, Türk menşeli olduğunu öğrenen kadının yakınları ise soluğu adliyede aldı. Olay Afyonkarahisar kent merkezinde yaşandı. İddiaya göre Kezban yıllardır gurbetçi olarak yaşadığı Fransa'dan tatil için memleketine gitti. Kezban A.K isimli diş doktoru ile İsviçre ürünü sandığı 4 implant için anlaştı. Ardından Kezban taahhüt edilen İsviçre menşeli olduğu söylenen implantlar takıldı. Diş tedavisi sonrası Fransa'ya dönen Kezban, ağrıları geçmeyince ve yemek yiyemez hale gelince bu defa oradaki diş doktorlarına gitti ancak çare bulamadı. Ardından Türkiye'ye geri giderek bir başka diş doktoruna giden Kezban, çekilen röntgen ile hayatının şokunu yaşadı. Diş doktoru tedavi yapmadan implantları söktü. Arkadaşlar bakın sonra neler oluyor, neler bitiyor. Bu dişleri takan diş doktoruna geri dönüyor. Tekrar baksın diye. Kadın implantların Türkiye üretimi olduğunu öğrenince hemen işlemi yapan A.K isimli diş doktorunun kapısını çaldı. Hepimiz öyle yaparız. Ancak A.K iddiaya göre hiçbir tedavi yapmadı. Doktor ağrılar çekmeye devam eden kadının ağzına takılan 4 implantı söktü. Bunun üzerine aile soluğu adliyede alarak diş hekimi A.K hakkında şikayetçi oldu. Ayıkla pirincin taşını şimdi. Kezban G'nin avukatı yaşanan hukuk sürecini şöyle anlattı. Müvekkil implantlar takıldıktan sonra dayanılmaz diş ağrısı çekmiş. Yemek yiyemez hale gelmiştir. Bunun üzerine Afyonkarahisar'da başka bir diş kliniğine gittiğinde İsviçre yapımı değil, Türk malı implant kullandığını öğrenmiştir. A.K'ye anlaştıkları gibi İsviçre malı diş takılmadığı, düşük kalitede implant takıldığı için mağdur olduğunu söylemiştir. Ancak A.K tarafından kendisine yeniden tedavi uygulanmamıştır.
Müvekkilin geçtiğimiz günlerden A.T tarafından yapılan 4 adet implant diş ağrıları dinmediği için sökülmüştür. Yeniden implant tedavisi uygulanması gerekmektedir. Yani bu zavallı kadın 3 ay tekrar tedavi görmesi lazım. Müvekkil Kezban G. derman bulmak için geldiği memleketinde mağdur olmuştur. Müvekkil Kezban'ın yaşadığı tüm acılar için manevi tazminat ve defalarca kez Türkiye'ye gelip yeniden tedavi olmak için harcadığı paraların tazmini için hukuki süreç tarafımızca başlamıştır. Olay adli mercilere intikal edilmiştir. Biraz evvel dedim ya, ayıkla pirincin taşını şimdi arkadaşlar. Masraflar bir tarafa, çektiği acılar, ağrılar bir tarafa duydunuz. Hatta yemek yiyememiş yani ağrıları olduğu için. Haberimizi arkadaşlar Post Gazetesi İsviçre'den okuduk. Post Gazetesi de kaynak olarak İHA Haber Ajansı'nı yazmış altına. Yani İHA Haber Ajansı'na buradan teşekkür ediyoruz. Bu değerli haberi bize sunduğu için. Arkadaşlar biraz evvel dediğim gibi sizin de başınıza böyle bir şey geldiyse ben de bazen size şöyle özel hayatımdan biraz anlatmak istiyorum 1-2 dakika. Ben öğlen yemeklerini genelde arkadaşlar yalnız ya bir köşede ya bir odada çalışırken artık nerede tesadüf gelirse, ben teknisyenim, devamlı müşterilere gittiğim için bazen arabanın içinde oluyor. Ekmek arası bir şeyler atıştırıyorum. Ayıptır söylemesi. Tabii ki bu 20 dakika yarım saati de hem bir şeyler atıştırarak hem de kendim de tabii ki haberlere bakarak YouTube seyrediyorum. Geçen de bir gurbetçinin başına şöyle bir şey gelmiş. Sıla yolundan artık bilmiyorum, Almanya'dandı galiba. Evet, Almanya'dan arabayla Türkiye'ye gidiyor. Edirne'den giriş yapıyor, biraz ilerliyor. Artık Edirne'de mi? Bir şehrin içinde kırmızı lambalarda duruyor. Camlar da şöyle orta açık. Arkadaşlar inanamazsınız, ben şahsen anlayış gösteremiyorum böyle şeylere. Yanına Türk plakalı Türk vatandaşımız geliyor. Ve ağzına ne geldiyse gurbetçi arkadaşımıza, kardeşimize küfür ediyor. Yani şimdi ettiği küfürleri tabii ki burada söyleyemem ama sonunda diyor ki geldiğin yere geri git, burada ne arıyorsun? Şimdi arkadaşlar veya Türkiye'de yaşayan arkadaşlarımız, biz de Türkiye'nin vatandaşıyız. Biz zamanında Avrupa'ya gelmişik ekmek parası kazanmak için. Ve çoğumuz da, bakın benim annem babam da yani burada senelerini geçirdi ve şimdi Türkiye'de yaşıyorlar. O zamanlar Türkiye'deki durumlar iyi olmadığı için Avrupa'ya gelmişler. Avrupa'da çalışmışlar, geri dönmüşler. Ben de burada iş hayatındayım. Benim de bir gün ben de emekli olunca tabii ki arkadaşlar Türkiye'de yaşamak isterim, artık nasip kısmet. Ama demek istediğim, bizler de Türkiye'nin vatandaşıyız. Böyle şeyler olmasın. Arkadaşlar buna benzer sizin de başınıza bir şeyler geldiyse, Türkiye olması gerek değil. Bulgaristan'da olmuştur, Sırbistan'da olmuştur. İtalya'dan gemiyle gelirken bu sene oldu. İtalya'da gurbetçimizi soydular, arabasını soydular, çantalarını çaldılar. İtalya'da oldu. Herhangi bir yerde başınıza bir şey geldiyse bunu da siz duyurmak istiyorsanız beraber yapabiliriz bir video. İsviçre'deyseniz buluşarak yaparız. Başka bir ülkeden uzaktaysanız internet üzeri yapabiliriz, kameralarla yapabiliriz veyahut da bana anlatırsınız, yazarsınız. Ben bunu arkadaşlarımıza, gurbetçilerimize veyahut da Türkiye'deki vatandaşlarımıza sunabiliriz. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni gelen abonelere
hoş geldiniz demek istiyorum. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Sizler de abone olmadıysanız, abone olursanız, kanalıma destek olursanız abone olarak hepinize tabii ki çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yeni gelen abonelere ve gelecek abonelere. En sonunda ne diyorum arkadaşlar? Sağlık, sağlık en mühimi. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.